Bunu da başardık. Devam edelim. Ekvator çizgisinin olduğu yer şu an tam olarak Sumatra'nın şu kısmındayız. Günaydın arkadaşlar. Sabahın 7'si, bugün 250 kilometre yolum var. Eskiden 1000 kilometre yapan Gülşah sabah 7'de kalkardı. Şimdi Endonezya'da 250 kilometre yapıyorum diye 7'de kalkıyorum. Bugün Samosir Adası'nın çevresinden çıkıyoruz ve Bukit Tinggi'ye kadar gideceğiz bu bölümde. Yani aslında toplam kilometremiz 560 kilometre falan olacak bu bölümde, ama ve lakin ben onu ikiye böleceğim. Yol üzerinde de içerik çıkarsa 2 bölüm olacak, ama bence çıkmayacak, o yüzden bir bölüm gibi anlatıyorum. İyi seyirler diliyorum. Rotayı gösteriyorum. Evet, bugünkü rotamız Bukit Tinggi arkadaşlar. 520 kilometre, 14 saat. Tabii ben bir de adanın çevresini dolaşacağım şöyle. O yüzden bir tık daha uzun. Hoşça kal Samosir. Now. Zinciri yine alamadık. Bak, başımıza iş açacağız arkadaşlar bir gün. Hadi bakalım, başlayalım. Thank you, bye bye. Ve thank you yar. Hadi bakalım. Ne kadar sessiz, sakin bir adaydı. Günün 24 saati. Çok güzeldi ama. Dinlendim. Ama her gün tavuk yemekten bıktım. Avustralya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çok yakın artık. Eskiden böyle 2 sene önce çıktığımda yani İran bile hayaldi yani. Şu an Endonezya'dayım. İşte motoru göndereceğim Avustralya'ya. Nasıl bir büyük patlama oluyor ki şöyle kocaman bir ada oluşturuyor arkadaşlar ya. Yuh. Oy 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 oy, çok güzel yeşilsin. Şimdi köprüyü göreceğiz herhalde birazdan. Sağa döneceğiz ve köprünün sapını gördüm arkadaşlar. Ha, ucunu gördüm. Baksana ne çok gördük kilise ya. Bu ne? Ben şöyle bir... Aa, ne güzel, kırmızı kırmızı. Orada bir kafe gördüm de. Hoşça kal Samosir. Şimdi adanın tam tersindeyiz şu anda. Ucundan geldik, kıçından çıkacağız. Evet, sen de gel. Tamam. Şimdi nasıl? Şöyle. Bir içmelik bir şeylere ihtiyacım var. Küçük köprü. Yalnız yağmur yağmadığında tropikal iklimde hava o kadar güzel ki şu an, yani nem yok, böyle hava
adadan da kaynaklı olabilir, emin değilim ama mükemmel ya şu an. Oh, çok iyi. Gölün ne kadar büyük olduğunu buradan anlayabiliriz işte. Ne kadar büyük. Bazı sürüşler böyle meditasyon gibi geliyor, biliyor musunuz? Yani mesela bugün burası öyle. Motosiklet kullanmak aslında büyük bir meditasyon yani. Çünkü odaklandığınız tek şey yolda olmak, yani başka şey düşünme ihtimaliniz çok az diğer araçlara göre. Dikkatinizi dağıtacak çok fazla etken yok. Bir de yollar da güzel olunca bal kaymak oluyor yani. Size kullandığım bir ürünü göstermek istiyorum bu arada. Bu Motomax'tan aldığım Alpin kulak tıkacı. Bunlar gerçekten uzun seyahatlerde çok işe yarıyor. Çünkü bunu takmadığım zaman kendimi gürültülü yollarda başım ağrıyor. O yüzden bunları böyle kulağımıza takıp en azından motorun gürültüsünden ve rüzgar sesinden kendimi kurtarmış oluyorum. En azından başım ağrımıyor ve daha uzun kilometre yapabiliyorum. Böyle. Bu kadar. Kulak tıkacı gerçekten arkadaşlar büyük hayat kurtarıcısı. Ne zamandır size göstereceğim. Unutuyorum. Ben Alpin marka kullanıyorum. 2 modeli var. Bir tanesi touring bike'lar için, bir tanesi racing için. Racing olan rüzgarı daha çok kesiyor. Sevdiğini böyle mi yaparsın? Karartınca kaçar. Trafik eskisi kadar yoğun değil arkadaşlar, yani en kuzeylere göre alakası yok ama yine de şehirlerden geçerken haliyle biraz yoğunluk oluyor. Yolda ama trafik kültürünü biraz anladım Endonezya'da. Şey yapıyorlar yani, korkunç gibi gözüküyor ama seni güvenli bir şekilde solluyor. Karşıdan geldiğini görünce adam frene basıyor. Bu açıdan çok daha güvenli bazı ülkeler, Hindistan'a göre özellikle. Güzel, şimdi güzel bir yere geçeceğiz. Ardından bambaşka bir yere geçeceğiz. İlk geçeceğimiz yer Kuzey Sumatra ile Güney Sumatra'yı ayıran kapı. Kapı varmış. Bakalım nasıl olacak. Şu an ulaşacağımız yer Kuzey ve Güney Sumatra'yı birbirinden ayıran o kapı. Kapının içinden geçip Güney Sumatra topraklarına sabırsızlanıyorum. İşte böyle. Selamat Jalan. Bunu da başardık. Devam edelim. Hoşça kal kapı. Neymiş bu? Mintlingit. Şimdi Güney Sumatra'dayız. Bir kuzey, bir güney. Şimdi benzinci ihtiyacımız var. İlkokuldayken, lisedeyken öğretmenlerimiz anlatırdı değil mi? Ekvator çizgisi vardı, dünyanın tam ortadan ikiye bölen hayali bir çizgi.
kuzey ve güney yarım küreyi birbirinden ayıran hayali bir çizgi. Birazdan onun üzerinden geçeceğiz. Yani motosikletin ön tekeri kuzey yarım, arka tekeri kuzey yarım küredeyken ön tekeri güney yarım küreye geçmiş olacak. Gerçekten bu böyle gezinin en özel anlarından biri benim için. Çünkü biliyorsunuz 2 senedir yollardayım ve böyle özel noktalardan geçtiğim çok azdı. Yani Umlingla geçişi gibi dünyanın en yüksek geçişiydi. 5800 metre. Burada da ekvator çizgisini geçeceğim. Çok özel bir duygu. Mevsim burada tropikal iklimlerde, hepiniz hatırlayacaksınız. Yine coğrafya öğretmenlerimizin söylediği gibi hava 20 ile 25 derece arasında ilerliyor yılın 12 ayı. Ve burası dünyanın en hızlı döndüğü yerlerden de bir tanesi. Sanırım 1600 kilometre saat hızlarla dönüyor dünya burada ve hatırlayın güneye ve kuzeye doğru gittikçe o çekim gittikçe azalıyor ve yer çekiminin en az olduğu bölge. Ya bu çok özel bir an benim için ve buna Endonezya'da geçiyoruz. Bukit Tinggi'ye 40 kilometre kala. Yani coğrafyam hep iyiydi ama ben bu kadar yakından coğrafyayı öğreneceğimi, tanıyacağımı asla düşünmezdim. Tropikal iklimin ortasındayız şu anda ve ekvator, sıfır enlemine gidiyorum. Sıfır enlemi. Ve hep beraber harika bir ana tanık olabiliyoruz şu anda. Heyecanlandım, duygulandım. Evet. Başardık arkadaşlar. Evet. Şu an şöyle yapalım. Tam ekvator çizgisinin altındayız. İşte geldik. O kadar güzel yapmışlar ki bak, ekvator çizgisinin olduğu yer şu an tam olarak Sumatra'nın şu kısmındayız. Welcome. Vay be arkadaşlar, ekvatorda geçmek de varmış. Sıfır noktasındaydık. Sıfır. Şu an artık güney yarımküredeyim. Yani şöyle olacak, siz yazı yaşarken bundan sonra ben kış mevsimine gideceğim. Siz kışı yaşarken ben yaza gideceğim. Tabii bu biraz daha güneye indikten sonra artacak. Çünkü şu an hala ekvator bölgesi olduğu için burası 12 ay boyunca 20-25 derece hava sıcaklıklarında. Yakındaki en büyük şehir ise Bukit Tinggi. Şu an Bukit Tinggi'ye gidiyoruz. Çok özel bir andı. Çok özel. Şehir 5 kilometre falan kalmış olması lazım. Bak. Ama bitmiyor yol arkadaşlar. Ben bittim, yol bitmedi. Çok yoruldum. 300 kilometre. Ne 300'ü? 500 kilometre. Sağ sol, sağ sol. Hele bugün hiç düz gitmedim. Çok güzel, bir şey demiyorum. Acayip. Yani sürdüğüm en iyi yollardan biri. Gerçekten en iyilerden biri. Ama çok yorucu.
Şurada bir yerde otel. Bittim gençler. Götüm bitti. Tutmuyor. Tutmuyor. Sırtım falan. Ama sen de çok yavaş gidiyorsun. Bak Allah aşkına. 30'la. Nereden sola döneceğim be? Ha. Buradan sola. Allah. Aa, çok iyi yerdeyim. Oh, cennette kalıyorum yine. Maşallah. Şuraya da azıcık taş dökeydim be. Burada Bukit Tinggi'de çok güzel bir otelde kalıyorum arkadaşlar. Hatta ev sahibimiz de bir motorcu, Bayo. Gerçekten çok misafirperver kendisi. Tesadüfen tanıştık ama tanıştık. En güzel şey bu. Önceki bölümde hatırlıyorsunuz, zincirden ses geliyordu katır kutur. Bayo'nun burada Arta Motoshop diye bir yeri var. Oraya gideceğiz ve zinciri yaptıracağız. Bir de USB çalışmıyor. Onu yapacağız. Yıkayacağız. Geleceğiz. Ve şehri gezeceğiz. Bayo, how are you? Fine, thank you. What are you doing here? Escort my lady. So you have X-Max. Yes. Now we check the price. And you have... Biz motorun fiyatlarına baktık. Şu an Endonezya'da X-Max'in sıfırı 100.200. Ay, nasıl deniyor? 120.000 liraya alabiliyorsunuz. Türkiye'de ise 270.000 lira falan. Çünkü there is a factory. Yeah, factory. Yeah, there is a factory varmış. Fabrika. Hepsi birbirine karıştı. Gidelim. Let's go to workshop. Önce yıkıyoruz. Tertemiz oluyor benim kızım. Tertemiz oldu benim kuşum. Tertemiz oldu. Arkadaşlar, bu yapıyı Endonezya'da görebiliyoruz. Ben hatırlıyorsunuz önceki bölümde sandala benzetmiştim uçlarının sivri olması nedeniyle. Fakat Bayu söyledi, dedi ki bu dedi bufalo, su bufalosunun boynuzları şeklindeymiş. Ve özellikle Sumatra adasında bunu görebiliyormuşuz. Yani yöresel bir şey. Motorları yıkattık, tadilatını yaptık. Bayu ve eşim Maya'yla nereye geldik? Satay yemeye. Satay burada çok ünlü bir yemekmiş. Kasafa. Ha, yeah. Tatlı patatesinden cips yapıyorlarmış. Kasafa. Peanut. Acayip lezzetli şeyler var. Gerçekten abur cubur konusunda çok iyi. Yer fıstığı sosu. Bu onu tam anlamadım. Değişik bir sos. İçinde karışımlar var vesaire. Bu da satayımız. We say afiyet olsun. Afiyet olsun, like bon appetit. Yeah, like afiyet olsun. Yeah, afiyet olsun. Endonezya? Selamat makan. Selamat makan. Yes. Selamat makan. Arkadaşlar, bu eti Hindistan cevizi
suyuna bandırıyorlarmış. O yüzden lezzeti birazcık tatlı. Harika bir tadı var. Beef, normal et. Evet arkadaşlar, bu Kitting'de gerçekten çok özel günler geçirdim. Bayus ailesi sayesinde ve burada paylaşmadım. Yani YouTube için video çekmedim ama Instagram'a çektiğim videodan buradan paylaşacağım. Elena ile tanıştık. Elena 7 senedir mi 5 senedir falan Harley Davidson'la yolda. Ve o da Avustralya'ya doğru geliyor. Çok uzun zamandır kendisinin adını her yerde duyuyordum. Fakat kısmet Endonezya Bukit Tinggi oldu. Yorucu bir gün. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer bölümde koşa gideceğiz. Acayip yerler göreceğiz. Acayip manzaralar göreceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bir bölümde görüşüyoruz. Sizleri seviyorum.